D vitamini eksikliği sağlıklı kalabilmemiz için yeterli miktarda D vitamini almadığımız anlamına gelir. Eksikliği şiddetli belirtilere neden olan vitamin vücutta çok farklı işlevler için kullanılır. Kemiğin ana yapı taşlarından biri olan kalsiyumun emilebilmesi için D vitaminine gereksinim vardır. Sinir sisteminin, kasların çalışabilmesi ve bağışıklığın devam etmesinde önemli görevleri bulunur. Vücutta ihtiyaç duyulan miktarı 3 yolla alabilirsiniz. Bu yollardan ilki cildin vitamini kendisinin üretmesi, ikincisi diyet ve sonuncusu da vitamin takviyesidir. Güneş ışınlarına maruz kaldıktan sonra D vitamini ciltte doğal bir şekilde sentezlenir. Vücudun D vitamini ihtiyacı yaşa göre farklılık gösterir. Yaş ilerledikçe alınması gereken miktar artar. Vitaminin vücuttaki seviyesi çok düştüğü zaman kemikler ince, kırılgan ve kusurlu hale gelir. D vitamini eksikliği toplumda yaygın olarak görülen bir rahatsızlıktır. Özellikle koyu renk cilde sahip olanlar, aşırı kilolu olanlar ve 65 yaşından büyük bireylerin D vitamini seviyeleri daha düşüktür. Bu nedenle kan seviyelerini normale getirmek için vitamin takviyesi gerekir. Fakat bu konuda da dikkatli olmak ve aşırı vitamin almaktan kaçınmak önemlidir. Çünkü çok yüksek düzeydeki D vitamini seviyeleri ek bir fayda sağlamaz. Aksine farklı sağlık sorunlarına neden olur. D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? Bazı insanlarda D vitamini eksikliği bulunmasına rağmen herhangi bir belirti görülmez. Eksiklik bazen yorgunluk, genel vücut ağrısı gibi bazı belirtilere neden olur. Ciddi eksikliklerde ise kemik ağrısı ve yürümede zorluğa neden olan kuvvet kaybı ortaya çıkar. Ek olarak bağışıklık sisteminin görevini yerine getirememesi nedeniyle enfeksiyon sıklığında artış görülür. El ve ayak bilekleri, omuz eklemleri ve parmaklarda ağrı, değişken ruh hali, depresyon, uykusuzluk, baş ağrısı, saç dökülmesi gibi belirtilerde bulunabilir. Yetişkinlerde uzun süreli D vitamini eksikliği, kemik erimesi, kemik yapısında bozukluk, kas güçsüzlüğü ve düşme riskinde artışa neden olur. Çocuklarda ise ratişizm adı verilen rahatsızlığa yol açar. Raşitizm çocuklarda genellikle aşırı ve uzun süreli D vitamini eksikliğinden dolayı kemiklerin yumuşaması ve zayıflaması olarak tanımlanır. Hastalık büyüme geriliği, bacaklarda eğrilik, el ve ayak bileklerinde kalınlaşma, göğüs kemiği deformitesi gibi kemik yapısında kalıcı bozukluklara neden olur. Hastalığın yetişkinlerde görülen formuna osteomalezi adı verilir ve kemiklerde kırılmayla seyreder. D vitamini eksikliği nedenleri nelerdir? Pek çok sebeple D vitamini eksikliği ortaya çıkabilir. Bu sebeplerden bazıları şunlardır. 1. Yeterli güneş ışığı almamak D vitamini eksikliği nedeni olabilir. Oysa güneş ışığına doğrudan ve yeterince maruz kalan deride vücutta ihtiyaç duyulan tüm D vitamini karşılanabilir. Ancak çoğu insan kapalı alanda çok vakit geçirdiğinden ya da fazla güneş kremi kullanımından dolayı yeterince güneş ışığı alamaz. Özellikle kış aylarında güneşten alınacak D vitamini oranı oldukça düşer. 2. Takviye olarak D vitamini kullanmamak diğer bir eksiklik nedenidir. Çünkü sadece diyetle alınan yiyeceklerde vücudun ihtiyacı olan miktarı karşılamak oldukça zordur. 3. Vücutta gebelik, obezite gibi nedenlerle artmış ihtiyaç D vitamini eksikliğini tetikleyebilir. Bazı bireyler ise eksiklik geliştirmeye daha yatkındır. D vitamini eksikliği için risk grubunda yer alanlar şunlardır. 1. Koyu ten rengine sahip bireyler. Ten renginiz koyulaştıkça aynı miktar güneş ışığına maruz kalan daha açık tenli bireylere göre vücutta daha az D vitamini üretilir. 2. Gün içerisinde zamanının büyük bir kısmını kapalı alanlarda geçiren kişiler. Örneğin hastane personeli, gece çalışanlar ya da çok çeşitli nedenlerle evden çıkmayanlar. 3. Sürekli cildini kapalı tutan insanlar. Örneğin sürekli güneş kremi kullanıyorsanız veya cildiniz tamamen giysilerle örtülüyse
eksiklik geliştirmeye yatkın olabilirsiniz. 4. Amerika ve Kanada'nın kuzeyinde yaşayan insanlar. Bunun nedeni ekvatordan uzaklaştıkça güneş ışığının daha kısa sürelerle yeryüzüne ulaşmasıdır. 5. İleri yaştaki insanlar da risk grubundadırlar. Çünkü yaş ilerledikçe cilt incelir, dolayısıyla D vitamini üretimi azalır. 6. Anne sütü ile beslenen ve D vitamini takviyesi verilmeyen bebekler de risk grubundadır. Bebek ya da anne takviye almıyorsa yüksek oranda risk taşıyabilir. 7. Gebeler ve aşırı kilolulardır. D vitamini eksikliği tanısı nasıl konur? Sağlık kuruluşlarına başvurduğunuzda doktorunuz tarafından öncelikle D vitamini eksikliğine yönelik sorular sorulur. Genellikle sonrasında 25 hidroksivitamin D vitamini düzeyini belirlemek için kan vermeniz gerekir. Vücuttaki D vitamini düzeyinin en iyi göstergesi 25 hidroksivitamin D'dir. Çünkü D vitamini kan dolaşımında en çok bu formda bulunur. 25 hidroksivitamin D, ciltte üretilen ve yiyeceklerden alınan D vitamini miktarını en iyi yansıtan formdur. Ölçülen D vitamini seviyeleri nanomole bölü litre, n-mol bölü L veya nanogram bölü mililitre, Ng bölü ml olarak ifade edilir. D vitamininde ciddi eksiklik varsa 30 n-mol bölü L'nin altında 12 Ng bölü ml'dir. Hafif eksiklik varsa 30 n-mol bölü L yani 12 Ng bölü ml ile 50 n-mol bölü L yani 20 Ng ile ml arasındadır. Normal seviyesinde ise 50 n-mol bölü L yani 20 Ng bölü ml ile 125 n-mol bölü L yani 50 Ng ml arasındadır. Yüksek seviyeler 125 n-mol bölü L'den yani 50 Ng bölü ml yüksektir. D vitamini seviyeniz düşükse ve kemik ağrısı yaşıyorsanız doktorunuz özel bir test yaptırmanızı isteyebilir. Bu test kemik sağlığınızın göstergesi olan kemik yoğunluğunu kontrol etmek için yapılır. D vitamini eksikliği tedavi yöntemleri nelerdir? Tedavi enjeksiyon ya da ağızdan D vitamini verilerek yapılabilir. Durumunuza, yaşınıza ve eksikliğin şiddetine göre en uygun tedavi seçeneğini ve dozu doktorunuz tarafından belirlenir. Enjeksiyon her gün ilaç almayı sevmeyen ya da unutan bireyler için daha uygun bir seçenek olabilir. Tek doz ilaç enjeksiyonu 6 aylık ihtiyacı karşılayabilir. Ağızdan tedavilerde ise ilacın günlük, haftalık ya da aylık düzenli olarak uzunca bir süre alınması gerekir. D vitamini takviyelerinin yağ içeren bir yemekle birlikte alınması öneriliyor. Çalışmalara göre yağ içeren bir yemekle alındığında aç karnına alımına göre ortalama %32 daha fazla emilim olduğu bildiriliyor. Eksikliği tedavi etmek için ihtiyaç duyulan D vitamini miktarı, eksikliğin ciddiyetine ve bireysel sağlık risklerine bağlı olarak değişir. Tedavi ile D vitamini depolarını güvenli aralığa getirmek ve düşmeyi engellemek hedeflenir. D vitamini eksikliği korunma yöntemleri nelerdir? D vitamini eksikliğinden korunmak için etkili önlemler arasında D vitamini takviyesi ve diyetle D vitamini alımı bulunur. Ciltten sentez ile güneşe yeterince maruz kalmayı gerektirir ve mevsim, enlem, yükseklik, süre ve cilt pigmentasyonu gibi birçok faktöre bağlı olarak değişir. Uzun süreli güneşe maruz kalmanın cilt kanseri riskini artırması ihtimalinden dolayı bu yöntem eksikliği önlemek için önerilmez. Çoğu kişi güneşten D vitamini ihtiyacının bir kısmını karşılayabilir. Yiyeceklerde bulunan miktar ise çoğu zaman yeterli değildir. Fakat yine de diyetle de mümkün olduğunca fazla D vitamini almaya çalışmak yararlıdır. Ek olarak bir miktarda takviye almak eksikliklerden korunmada faydalıdır. Kendinize eksikliğe dair belirtilerden şüpheleniyorsanız erken tanı için bir sağlık kuruluşuna başvurabilirsiniz.